İnsanlar zaman zaman kendilerine sorular sormaktadır. Ben kimim? İnsan olmanın anlamı nedir? Serin bir kış günü, eski bir araba içerisinde cenin pozisyonunda uyumaktaydı insan. Neden bu soğuk günde araba içerisinde uyuyordu? Evi olmadığı belliydi ama neden evsizler gibi çadırda uyumuyordu? Evsizler gibi çadır kurarsa onlardan biri olacaktı çünkü. İnsanlar günümüzde yozlaşmış, makineler ise onlardan daha canlı hissettiriyordu. Evsizlere içki getirme şartıyla yanlarında takılır ve yalancılığını giderirdi. Sonuçta insan sosyal bir varlıktı. Vücudu bir kelimeden oluşsa o yalan olurdu. Evsizlerin yemeğini yer ve kusardı. Vücudu dahi yalan söylemekteydi. Bir iş adamı işsiz kalınca takımını atamaz ve gururu gibi taşır onu. Bu insan için takımı ve arabası olmazsa olmazıdır. Her akşam sürüşe çıkar. Fakat kafasında hep sorular ve düşünceler dönmektedir. Ben kimim? Bu takıldığım yer neresi? Bir tarafta evsizler, bir tarafta normal yaşayanlar. Peki ya bunların ortasında kalan ben? Ben kimim? Bu gibi düşünceler her anını kaplıyordu. 700 bin yen karşılığında bir operasyon geçirmenizi isteseler ne yanıt verirdiniz? Sıradan bir evsiz olsanız kabul edebilirdiniz. Fakat Nakoshi sıradan bir evsizi bırak, sıradan bir insan dahi değildi. İnsan mıydı? Belki o da tartışılır. Fakat elinde tek arabası olan Nakoshi'nin arabası da elinden gider ve o arabayı almak için evsizler gibi davranmak zorunda kalacaktır. O araba olmadan yaşamayı dahi düşünemez. Soğuk soğuk terler döker. İş ilanlarına bakmak bile midesini bulandırıyor. Eski hayatına dönmek istemiyordu. Eski hayatında kaçtığı şeyler neydi? Arabasını geri alma uğruna operasyon teklifini kabul eder. Bu operasyon trepanasyon adında bir işlemdir. Kafatasında bir delik açıldığında beynin aynı çocukluğumuzda olduğu gibi olacağını ve beyin rahatlıkla nefes alabileceği için bu şekilde her şeyi algılama kapasitesine ulaşabileceği gibi söylentiler bulunmakta. Bu işlemi yaptırmış insanlarda telepati gibi özellikler ortaya çıkmış. Fakat hepsinin sonu bir şekilde intihara sürüklenmiştir. Bu operasyon onun için paradan ibarettir. 6. his safsatalarına inanmamaktadır. Operasyon gerçekleştiğinde ise hiçbir şey değişmemiştir. Kafasında bir delik olduğuna nasıl inanabilirdi ki insan? Rüzgar eser ve şans eseri bir gözünü kapatır. O sırada Nakoshi'nin dünyası değişmiştir. İnsanlar homunculus adı verilen absürt yaratıklara dönüşmüştür. Sanki bilinçaltları dışa vurulmuş gibi, kağıt gibi ince insan, kafası yarım insan, vücudu paramparça bir insan ve ağaç dallarından oluşan bir varlık gibi absürt şeylere dönüşmüşlerdi. Peki ya bir yakuza patronu neye dönüşürdü? İçerisinde çocuk bulunan bir robota. Bu robot çocuğun vücudunu koruyan bir duvar misali bir şeyleri saklıyordu adeta. Dışa vurulmayan güdüler sert robot parçalarıyla kaplanmıştı. İçeride çocuk beni kurtarın edasıyla ağlıyordu. Sanki yardım istiyordu Nakoshi'den. Nakoshi ne olduğunu anlayamıyordu. Nasıl anlayabilirdi ki? Daha az önce gördüğü insanlar bir anda yaratıklara dönüşmüştü adeta. Bu gördükleri bir halüsinasyon muydu yoksa gerçekten insanların özünü mü görüyordu? Nakoshi hala alışamamıştı bu duruma. Nasıl alışabilirdi ki? Her zaman etrafındaki insanların sahte olduğunu düşünse de alışagelmiş bir görüntüsü vardı herkesin. Robotun içerisindeki çocuğa ulaşmak imkansız gibiydi. Fakat karşısındakinin kalbine bakarken kendi kalbinin yansımasına da bakmaktaydı. Yakuza'nın çocukluğunda yaptığı bir hata arkadaşının parmağına mal olmuştu. Ve Nakoshi de çocukken arkadaşının sakat kalmasının suçlusuydu. Her insan eylemlerinden suçluluk duyabilir. Fakat bunlar başkalarının hayatını tamamen değiştirecek şeyler. Suçluluk ve acı birleştiğinde insan nerelere sürükler? Mesela 76 tane insanın parmağını koparmaya sürükleyebilir. Robot zırhını bıraktığında ise yeniden doğmuş gibiydi Yakuza. Sadece tek parmağı eksikti. Gülmek, kahkahalar atmak ne kadar güzel bir şeydir. Fakat her şeyde olduğu gibi sebepler de çok önemlidir. Bu kahkahalar çok acı ağlamaların başlangıcı olabilir ve olacaktır da. Artık geçmiş için yapılacak tek şey kabullenmektir. Ve o an ağzından bir cümle dökülür. Özür dilerim. Liseli bir kız olsanız veya hangi cinsiyetten olursanız olun, yaşınız kaç olursa olsun, insanların size para karşılığında iç çamaşırlarınıza bakmasına veya seksi pozlarda sizi izlemesine izin verir miydiniz? Yanıtlar farklı olabilir ama kabul eden birileri var. Liseli bir kız ailesinden gizli bu işi yapmaktadır. Bir vitrin arkasında vücudu kumdanmışçasına kas katı durmakta. Yakından bakıldığında ise vücudu sembollerden oluşan bir örüntü gibi. Annesinin dikteleri örümcek ağını örermişçesine kızı yaratıyor ve o yargıları yıkmanın yolu ise
Ona öğretilmeyen yoldan, yani seksten geçiyor. Evin kapısının önünde kaybolacak ve kazanılacak şeyler vardı. Nakoshi'nin arabasının içerisinde hoş olmayan şeyler yaşanacaktı. Kızın annesi ise kodladığı kızını tanıyamayacak ve görmezden gelecekti. Yüklemeyle birlikte kız yeniden doğuyor, Nakoshi ise yeniden kodlanmıştı. Denizi neden severiz? Çünkü burada renk, tat, koku, ses ve sıcaklık var. Duyuların hepsini aynı anda uyarıyordu. İnsanın yaşadığını hissettiriyordu adeta. Geçmişinde sayılarla oynuyor, sembollerle dans ediyor. Otelden doğru parka bakardı. Şimdi ise parktan otele doğru bakıyor. Acaba geçmişteki Nakoshi geleceğini izliyor olabilir miydi? Sözde başarılı bankacılık geçmişinde iflasa sürüklediği şirketlerde hayatlar yitip gidiyordu. Onun için yitip giden hayatlar, paralar birer sembollerden ibaretti. 100 milyon yeni hayatında hiç görmemişti bile. Fakat trilyonlarla oynuyordu. Hayatını bitirdiği insanlar belki de otelin karşısında, parkta amaçsızca yaşamak zorundaydı. Kafatasındaki deliğin kapanma zamanı geldi. Fakat bu özellikten vazgeçebilir miydi? Hayatı derin bir anlamsızlık içerisindeyken buna tutunmak insanın yapabileceği en doğal şeylerden biri olur. Sahte görünen yüzlerin gerçek yüzünü görmekten keyif alıyordu Nakoshi. Çünkü bir yandan da kendisini görüyordu. Tüm bunlar bir plasebo etkisi miydi? Babasının şeklindeki fanus içerisinde yaşayan bir balık için büyük sözler. İdeal bir oğul dayatmasıyla büyüyen bir evlat. Babasının dogmaları içerisinde sıkışıp kalmış ve denizi hiçbir zaman göremeyecek bir balıktı. Ito'nun çocukken bir balığı varmış. Güzelliği, zarafeti ondan esinlenir, onun gibi olmaya çalışırmış. Fakat aslında bir cinsiyet karmaşası içerisindedir. Bunu gören baba oğlunu balığa çevirir. Ta ki kabulleniş gerçekleşene kadar. Fakat bu kabulleniş kolay olmayacaktır. Baba figüründeki fanusu yavaş yavaş çatlatıp içindeki suyu boşaltmak ve balığı insana dönüştürmek gerekecektir. Karanlık bir odada homunculus ve insanın kaçınılmaz karşılaşması gerçekleşecektir. Fakat insan benliğini koruyamaz ise homunculus tarafından yutulabilir. Sonuçta karşısındakinin kalbine bakarken kendi kalbine de yansıtmaktadır. Bitmeyen bir kabus misali aynada kendinizle konuştuğunuzu hayal edin. Fakat bilinçaltınızdaki tüm acı gerçekleri yüzünüze vurarak. Yüzleşme esnasında şiddetli şekilde vaaz verme aşamasına geçen insanın problemi ne olabilir? Aslında hissettiği gerçekleri karşısındakine değil, kendine söylemektedir. İnsanın en çok kendini tanıması gerekirken günümüzde en çok uzaklaştığı kişi de kendisidir. Kendini kabullenmek, kendini anlamak belki de yapılabilecek en doğru şeylerden biri olabilir. Fakat kendini kabullenememiş ve şeklini değiştirmiş birisi var. Nakoshi. Nakoshi geçmişte çok çirkinmiş. İnsanlar ona bakar ve yüzünü çevirirmiş. Babası bile çirkin olduğunu yüzüne karşı söylermiş. İnsanlar ona bakmasın, dikkat çekmemek için hep boynu bükük yere bakarak görürmüş. Hayatındaki bu anlamsızlığı, memnuniyetsizliğin kaynağını dış kabuğundan yani görünüşünden kaynaklandığını düşünürmüş. Bu yüzden estetik ameliyatı aklındaki tek çözümdür. Estetik sonrasında insanlar daha farklı gözle baktı. İnsanların ilgisini çekti. Aynı zamanda paraları, kadınları ve diğer şeyleri. Fakat bu değişiklik hayatında değişimleri getirmiş olsa da yaşadığını hissedemiyordu. Bir kadını öpmek, ambalaj kağıdıyla öpüşmek gibiydi. Parayı manipüle edersen insanların hisleri ve sözleri yenilgiye uğrar. Olmayan şeyler olmuş gibi söylenir. Hissedilmeyen şeyler hissedilir gibi davranılır. Sesleri hissedemezsiniz. Sıcaklığı hissedemezsiniz. Kokuyu hissedemezsiniz. Hissedemezsiniz. Yalanlar dünyasına hoş geldiniz. Babasının fanusunda yaşayan balık Ito da kendini kabullenememektedir. Nakoshi kendi şeklini değiştirerek yalan söylerken Ito ise değiştirmeyerek yalan söylemekteydi. Tam bir zıt, ayna misali. Peki Ito şeklini değiştirebilirse, yani kadın gibi giyinirse kendini anlayabilir miydi? Başlangıçta travesti gibi olduğunu düşündü. Giyinmek istemedi. Fakat her bir parçada vücudu yerine oturmaya başlamıştı. İnsanlar ona bakıyor gibi hissediyordu. Ne zaman olağan dışı bir hareket yapsak zaten insanların bizi izlediğini sanarız. Fakat aslında izlendiğimizi düşünmek absürt hareketler yapmamız da insanların dikkatini bizi çekmesine sebep olur. Hiç giyinmediğiniz gibi giyinip ama aslında olduğunuz kişiye büründüğünüzde sanki hayatı dışarıdan izliyor gibi hissedebilirsiniz. Nakoshi karşısındaki alımlı kişiyi gördüğünde öyle hissediyordu. Fakat aynaya baktığında kendi yansımasını göremiyordu. Nakoshi eskiden neye benziyordu? Hiç hatırlamıyordu.
Eskiden onun yüzünü hatırlayan biri olmalıydı. Hiçbir fotoğrafı yoktu. Hiçbir kanıt yoktu. Eski benliğini düşünürken yine boynu bükük yere doğru bakarak yürümeye başlamıştı. Aynı zamanda evsizler de böyle yürürdü. Kimse hiçbir şey görmek istemiyor ve birileri tarafından görülmek istemiyor. Hiçbir şey olsun istemiyor. Hissetmek istemiyorlar. Eğer yere bakarak yürürsen başka hiçbir şey göremezsin. Tek gördüğün ayağının altındaki dipsiz çukur olur. Yüzünü değiştirmeden önce ne olmuştu? Travma, hayal kırıklığı, zevk, sevinç, hiçbir şey. Çünkü sadece yere bakarak yürüyen bir insanın neyi olabilirdi ki? Bu yüzden mi değiştirmişti yüzünü? Yüzünü değiştirirse bir şeyler olur diye düşündü. Suçlusunu yüzü olarak bildi. Peki ya değişen ne oldu? Yüz değişmiş olsa da içerdiği ifade aynı. Bana bak, ilgilen benimle. Mesele yüzüm değil, para da değil, arabalar hiç değil. Bak bana, ben varım. Ben görünmez bir adam değilim. Ben sıfır değilim. Bana bak. Bana bak. Bana bakın. Bana bakın. Görün beni. Görün beni. Lütfen. Ah ah. Bana bakmış olan birisi vardı. Yüzünü değiştirip neden arabalı evsiz oldu? Bu duruma gelmek için miydi estetik ve diğer çabalar? Peki insan olmak ne anlama geliyor? İnsanlar dış görünüşlerinden mi ibarettir? Ruh, zihin hepsi saçmalık mıdır? İnsanlar bir biçime sahip olduğu için görebilir, duyabilir, koklayabilir, dokunabilir ve tadabilir. Hepsinden önemlisi iletişim kurabilirler. Ruhları kontrol edebilen, insan şeklindeki et yanı var olduğu için insanlar var. Konuşabiliyoruz, dolayısıyla yalan söylüyoruz. Vücudumuz var, dolayısıyla zarar veriyoruz. Gözlerimiz var, dolayısıyla başkaları tarafından görülebiliyoruz. Şekillerimiz olduğundandır ki küçücük bir sivilce için endişelenir, ufak bir parça için sinirleniriz. Tek bir dişin eksikliğinden dolayı panik haline bürünürüz. Birazcık büyük gözlere kayan gözler, birazcık büyük burundan kaçarlar. Birkaç santim ince kadının üzerinde toplanan gözler ise birkaç santim kısa olan adamın üzerinde bulmak mümkün değildir. Şekillerin olmadığı dünyada insanlar acı çekemez. Estetik ameliyatı olmadan önce düşünceleri buydu Nakoshi'nin. Bunları düşünecek ne yaşamış olabilirdi? Hiçbir şey yaşamamıştı. Sıkıcı birisiydi. Kimsenin ilgisini çekmeyen, dikkat etmediği türden birisi. Görünmez bir adam gibiydi. Kocaman bir hiç. 34 yıl boyunca yaşadı fakat hiçbir şey olmadı mı? Neredeyim ben? Kendi gölgeme bakmaktan usandım. Fakat Nakoshi'yi gören birisi vardı. Gözlerini ayaklarından ayırmayan, çirkin olana bakan bir kadın. O baktığı anda var olmuştu. Nakoshi artık homunkulusları göremiyordu. Kafatasındaki delik mi kapanmıştı yoksa plasebo etkisini mi yitirmişti? Belki de Nakoshi'nin homunkulusu başka insanları absürt şekillerde görmekti ve kendine sorduğu sorular sonrasında kabulleniş gerçekleşip homunkulusu yok olmuştur. Nakoshi homunkulusları takıntı haline getirmişti. İnsanların sahte yüzlerini görmektense özlerini görüp kendisine bakabiliyordu. Böyle bir hayat artık onun için düşünülemezdi. Delik kapanmış olmalıydı. Deliğin yeniden açılması gerekiyordu. Fakat kapanmamıştı. Sadece iltihap kaplamıştı. Fakat bu yanıt ona yeterli gelmiyordu. Delik küçülmüş olmalıydı. Devasa bir delik olsa harika olurdu. Diğer insanların homunkuluslarını göremese de bir kadın vardı, sürekli şekil değiştiren. Her gördüğünde farklı bir görüntüye sahip oluyordu. Fakat görüntülerin hepsi Nakoshi'nin eğlendiği kadınlardı. Kafayı mı yiyordu yoksa? Geçmişindeki kadınları tek birisinde toplanmasının anlamı ne olabilirdi? Homunkulusları takıntı haline getirmiş, deli ise kafaya takmıştı. O sırada öz trepenasyonu gördü ve aklının bir köşesine kazındı. Fakat kendi kafatasında delik açmaya çalışmak intihar demekti. Deliği büyütmek yerine belki de daha fazla delik açmak daha güvenli olabilirdi. Ama yine de intihar olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Dışarıda yağmur yağıyor, Nakoshi ise arabasında uyuyordu. Rüyasında onu görebilen tek insan ona bakıyor ve ismini sayıklamaktaydı. Bir anda irkildi ve karar verdi. Kafatasında bir delik daha açacaktı, hem de tek başına. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Nakoshi elinde malzemelerle park içerisinde su birikintilerine basa basa umumi tuvalete yürüyordu. Trepanasyon ne kadar korkutucu bir kararken bunu umumi bir tuvalette yapmak tamamen deli işiydi. Kafasına bir anestezi iğnesi yaptı. Sonra neşteri derisinin üzerinde hafif şekilde sürdü
ve derisi yarılmıştı. Yarılan deriden akan kanlar alnından aşağıya doğru süzülüyordu. Artık kafatasında delik açmanın zamanı gelmişti. Fakat matkapın boyutu da gözünü korkutmuyor değildi. Yaz ara geldiğinde durmazsa tam bir ölü olacaktı o anda. Yanında getirdiği tüm içkileri bir çırpıda fondipledi ve dayadı kafasına matkabı. Sonra içinden mırıldandı. Lan ne yapıyorum ben? Halka açık bir yerde ölseydim çok komik olurdu. Bu sözlerin ardından duracağını bekleyebilirsiniz ama Nakoshi beklentilerin üzerinde davranan birisiydi. O anda matkap sesi kulağı sağır edecekmiş kadar yüksek çıktı. Kafatasından içeriye girmişti. Nakoshi'nin kafasından seller gibi kanlar akıyordu. Kan kaybından ölmemesi mucize olurdu. O an beyninin zonkladığını hissetti ve vücudunda bir elektrik misali irkilme hissetti. Sanki canlı bir kalp gibiydi. Havaya baktığında kafatasındaki delik metaforik olarak karşısındaydı. Sanki ay kadar büyük bir delik hayatın tüm gerçeklerini gözünün önüne serebilirmiş gibiydi. Alnından akan kanlar bir gözünü kapatacak kadar yoğundu ve o sırada aynada homunculus görme yeteneği geri geldi. Vücut olarak çok bitkin hissetse de zihinsel olarak çok canlı hissediyordu. Sanki kendi yansımasını bile görebilecek gibiydi. Bitkin bir halde parkta otururken binbir yüzlü kadın gelmişti yanı başına. Önceden tanıştıklarını söylüyordu. Fakat kimdi bu kadın? Yüzünü nerede bırakmıştı? Nakoshi'yi görebilen tek insan Nanako olabilir miydi? O anda gözler kapandı. Tekrar açıldığında ise Ito'nun evindeydi. Binbir yüzlü kadını araştırmış, o da tıpkı Nakoshi gibi estetik ameliyat olmuştu. Boş boş bak, ne diyebilirdi ki? Daha önce tanışmışlardı o kızla ama anlamı neydi? Peki Nakoshi'yi görebilen tek kişi şu anda ne yapıyordu? Bilinmiyor. Neredeydi? Bilinmiyor. Nasıl birine benziyordu? Hatırlamıyorum! Hayatında bu kadar önemli yeri olduğu hissettiği kişinin yüzünü nasıl hatırlamazdı? Tek hatırladığı şey aynı Nakoshi gibi aşırı çirkin olduğuydu. Binbir suratlı kadın Nakoshi'nin eski sevgilisi. Onu gören kişi olabilir miydi? Süreç içerisinde birbirlerine denk düştüler ve anlamsız şekilde vakit geçirdiler. Nakoshi ona sorular soruyordu, binbir suratlı kadın da ona. Kadının yalanlarla bir derdi vardı. Bildiğimiz gibi Nakoshi de yalanın vücut bulmuş hali gibiydi. Eğer eskideki Nanako ise bu kadın, asla yalan söylemezdi Nakoshi'ye göre. Nakoshi de ona yaklaşabilmek adına yalanlarını durdurmaya çalışıyordu. Fakat durmuyordu. Artık yeter dermişçesine kıvrılan ağzının kenarını tuttu ve mırıldandı. İşim koca bir başarısızlıktan ibaret. İşime olan ilgimi kaybettim. İkramiyelerimi de öyle. Ve sonra kovuldum tabii. Kenara ayırdığım paraların hepsi gitti. Borçtan başka hiçbir şeyim yok şu an. En sonunda evimi kaybettim. Borcumdan da kurtuldum. Geriye kalan tek şey bu araba ve takım elbise. Kadının evine girecek kadar yakınlaşmışlardı ve evinde birkaç çizim buldu Nakoshi. O an biraz daha emin olmuştu eskideki kadının bu olduğunu. Nakoshi her akşam olduğu gibi sahil kenarına gitti arabasıyla ve düşüncelere doluyordu. Burası Nanako ile ilk defa öpüştükleri yerdi. Binbir suratlı kadını gerçek yüzüne kavuşturmak için buraya birlikte gelmeleri gerekiyordu. Baş başa kaldıklarında bu yerde bir şeylerin uyanması gerekiyordu. Binbir suratlı kadının kalbine bakma sırası Nakoshi'deydi. Yalanlar artık yer olmayacak, belirsiz suratı dolduracaktı. Nakoshi her doğruyu söylediği itirafında kadının yüzünde farklı yüzler beliriyordu. Fakat bu sefer kadınlar değil, Nakoshi'nin anılarında travmalarının sebebi olan insanlar, tanıdığı insanlar, bildiği herkesti. O sırada sadece insanlar değil, tüm çevresi değişmeye başlıyordu. Gerçekten de hayal mi görüyordu? Nakoshi'ye bakmıyordu hiçbir kadın. Porsche'una, hediyelerine, parasına, yani sadece elinde değer verilecek ama aslında değeri olmayan şeylere bakıyorlardı. Önlerinde duran neyse ona bakıyorlardı. Tek bir kimse bile kalbini göremedi. Tıpkı ameliyat öncesi gibi görünmezdi. Nakoshi de göremez hale gelmişti insanlara. Ta ki işini yok ettiği bir taksiciliğe tanışana kadar. O günden sonra diğer taraftaki insanların sıcaklıklarının nasıl ölü bedenler gibi soğuduğunu hissetmeye başlamıştı. İş arayanlar, banklarda uyuyan evsiz insanlar, çadırlarda yaşamak zorunda kalanlar. Tek gördüğü şey artık bunlardı. Nakoshi hiçlik doğuran bir insandı. İşler bu noktaya gelince işinde de kontrolü kaybetmeye başladı. Fakat her şeyi kaybettiği zaman o an değildi. Binbir suratlı kadın Nakoshi'nin bir çizimini yapmıştı. Simsiyah suratsız bir canavar şeklindeydi. Nakoshi'nin şu anki isteği kendini bir kere gören kadının yeniden kalbine bakmasıydı. Kalbime bak diyordu. Ama her şey acaba bunun için miydi? Bu bencil istek için miydi? En son ne zaman Nakoshi birinin kalbine bakmıştı?
Güzel genç kızlar, yüzleri, vücutları, dışarıdan görünen her şey. Baktığı tek şey buydu. Başından beri tek baktığı dış görünüştü. Materyallerden başka bir şeye bakmayan ama sürekli kendi kalbine bakılmasını isteyen bencil, çirkin adam. Buna hakkı var mıydı? Bu konuşmalar esnasında kadının suratında bir yüz belirmişti. Ama çirkin bir adam suratıydı bu. Bu suratı tanımıyordu Nakoshi. Kimdi bu? Noel gelmişti fakat Nakoshi'nin içine bir homunculus daha yerleşmişti. Tek yaptığı bakmakken neden içine girmek zorundaydı ki? Onlar şu ana kadar gördüklerini gösteren bir madalya misaliydi. Bak ne gördüm diyen ego yağınları. Birisini gördüğünde aynı şekilde seni görmesini istiyorsun. Görme eyleminin basit bir yan etkisi. Beklentisi ise bana bak. Nakoshi ne kadar reddetse de kendisine bakılmasını istiyordu. Homunculus'unu görebilen bir kimse olsa ve ona bakıp onu rahatlatsa ne kadar güzel olurdu değil mi? Diğer insanları huzura kavuşturup yeniden doğum evresine soktuğu gibi kendisine de yapılmasını istiyordu aslında. Estetik ameliyat geçirdiğinde de amaçladığı buydu belki. Gelecek bir yer arıyordu. Artık bu parkta da olamazdı. Kalbi küt küt atıyor. Emin olmayan adımlarla kar üzerinde yürüyordu. Nereye gideceğini kara kara düşünürken bir yüz gördü karşısında. Binbir suratlı kadın gelmişti yine karşısına. Bir yolculuğa çıktılar ama bu işin içinde bir biteniği vardı. Bir şeyden kaçıyor gibiydi. Nakoshi başlangıçta sorgulasa da gidecek bir yeri olmadığı için kabullendi ve sürmeye başladı. Fakat yolculuk esnasında bir kaza olur ve kadın para kaçırmaktadır. O sırada paranın anlamsızlığını kavramış olan Nakoshi gülmeye başlar. Fakat yine bir gülme kendini diğer duygulara bırakacaktır. Artık karşısındaki kadının kalbini görmek üzereydi. O sırada yüzler birleşti ve anılar canlanmaya başladı. Binbir suratlı kadın Nanako, yani Nakoshi'nin kalbini gören kadından başkası değildi. Artık yüzleri ameliyattan önceki şeklindeydi ve kadın sordu, "Neden kaçtın?" Estetik ameliyatı olmaya çok önceden karar vermişti ve kendisine bakan tek bir insan olunca da onu bir basamak taşı gibi kullandı. İleriye bakmasının zamanı gelmişti. İnsanlar bu şekilde başka insanları kullanmakta, başkasının kendisine verdiği değeri özümseyip karşısındakini değersizleştirerek bir basamak gibi kullanmakta. İleri baktığında ise mükemmel yalanlardan başka bir şey değildi. Peki neden Nanako'dan kaçmıştı? Yalanlarla dolu bir dünyadan nefret etse de ne zaman kendini o yalanlara kaptırsa bir kuyunun dibinden ona bakan bir yeraltı kızı vardı. Sanki Nakoshi'yi dibe çekecekmiş gibiydi. Yalanlar dünyasında yalandan pohpohlanmalar kalbini gören kadını unutmasına yetmişti. Eski yüzünü fırlatıp attı. Nanako'yu fırlatıp attı. Kendini o sahte dünyaya atmaya karar vermişti. Fakat tek fırlatıp attığı şey onlar değildi. Nanako'nun karnındaki çocuklarını fırlatıp atmıştı. İki çirkin insanın birleşiminden nasıl bir çocuk dünyaya gelirdi? Nakoshi'nin yaşadığı boşluğun bir reenkarnasyonu olabilirdi. Nakoshi ise çocuğun doğumu yerine kendi yeniden doğmayı seçti. Kaybolmuştu. Nereye gitmesi gerektiğini bunca zaman aradı. Fakat şimdi bulduğunu söylüyordu. Bu doğru olabilir miydi? Bundan sonra Nakoshi, Nanako'nun kalbinden başkasına bakmayacağını söylüyordu. Fakat ardından bir karşı beklenti geldi. Nakoshi de kendi kalbine bakılmasını istiyordu. Her zamanki gibi. Nakoshi'nin masumane görünen davranışlarının ardında bencilce istekler yatıyordu. Artık görüntüsü bir şeytana benziyordu adeta. Nanako'nun kimden kaçtığı belli olmuştu. Bir yakuzadan para kaçırıyor. Nakoshi ise bu durumu dingin bir deniz sakinliğiyle çözdü. Nanako etkilenmişti. Nakoshi ne derse onu yapacağı bir kıvama gelmişti adeta. Nakoshi ne yapılması gerektiğini biliyordu. Parkta artık hiç evsiz kalmamıştı. Belediye bir çöp misali evsizleri parktan süpürmüştü. Trepanasyon malzemelerini aldı ve birlikte emin adımlarla otele gittiler. Nakoshi'nin kalbine yeniden bakabilmesi için Nanako'ya trepanasyon yapacaktı Nakoshi. Kafatasında bir delik açacak ve böylece kendine baktırabilecekti. Neden bu kadar görülmek istiyordu? Çirkinken insanların ona bakmamasını mı telafi ediyordu? Bu bencilce görülme isteği nedendi? İnsanlar otelde eğleniyor, sevdikleriyle keyifli vakit geçiriyorlardı. Fakat Nakoshi ve Nanako ne yapıyordu? Banyoda eski sevgilisinin kafatasına delik açıyordu. Kanlar öyle delicesine fışkırıyordu ki yüzünü tanımak zordu. Kadın halsizdi fakat Nakoshi heyecanlı bir şekilde konuşuyordu. "Görebiliyor musun beni?" O sırada beyinleri zonklarken birbirlerine bağlandılar ve insan çarpıntıları başladı. Sonunda görünmüştü Nanako'nun gerçek görüntüsü ya da Nakoshi öyle olduğunu düşünüyordu. Gördüğü ta kendisiydi.
Başından beri görmek istediği, bana bak demesi aslında kendini görme isteğinden de kaynaklanıyordu. O kadar bencildi ki kendisi gibi görünmesinden tahrik olmuştu ve Nanako ile orada cinsel ilişkiye girdi. Seks esnasında Nanako bilincini kaybedip düşer. Fakat Nakoshi o kadar bencildir ki uyuduğunu düşünür ve kadını kanaması olmasına rağmen odada bırakır ve otelin üst katına çıkıp parkı izlemeye başlar. Etrafını izler. Nakoshi çok mutludur. Fakat ortamda bulunan insanlar değildir. Artık tam bir evsiz gibi olduğu için insanlar ondan rahatsızlık duyar. O sırada yine bir kahkaha baş gösterir. Bu kahkaha yine bir duygu değişimini getirecektir. Huzur. Otelden çıktı ve son kez baktı. İnsanların homunkulusları artık absürt yaratıklar değildi. Kendisiydi. Herkes de kendini görüyordu. Yani isteği gerçekleşmişti. Kendisine bakılmasını isteyen Nakoshi artık kendisine bakabiliyordu. Sanki kendine konuşurmuş gibi insanlara nasihat veriyordu. Sanki yaşam enerjisiyle dolmuş gibi tanımadığı insanlara selam veriyordu. İnsanlar da ona karşılık veriyordu. Kalplerine dokunulmuş gibi, masumane şekilde. Nirvana'ya ulaşmış gibiydi artık. Homunculus kendisiydi. Canavar değil, halüsinasyon değil, gerçeklik değil, sadece doğrular. Cennette miydi yoksa cehennemde mi? Bir yıl sonra gözlerden ırak bir yerde arabasını yaşam alanına çevirmişti Nakoshi. Ne takım elbisesinden vazgeçebilmişti ne de arabasından. Bir gözünü kapatarak gerçek dünyaya tamamen gözlerini kapamıştı. Dingin, huzurlu ruh hali devam ediyor gibiydi. Fakat güvenli de hissettirmiyordu. Eski bir dost o sırada ziyarete gelir. Uzun zamandır arıyormuş Nakoshi'yi. Gelen ise her şeyin başlangıcındaki dostu Doktor Ito'ydu. Benliğini kabul etmiş, artık tam bir kadın gibi görünüyordu. Nakoshi'yi özlemiş gibiydi. Nakoshi'nin ise tek umrunda olan kendisiydi. Ona değer verdiği için geldiğini düşünmüyordu. Nakoshi'ye bakmaya gelmiş olmalıydı. Nakoshi'nin kafatasındaki deliklerin sayısı artık çok fazlaydı ve görmekten yorulmuştu. Başkalarına bakmaktan yorulsa da vazgeçemiyordu. Bu dünya artık onun uyuşturucusu, o ise bağımlısıydı. Bu zaman boyunca hep kendine bakacak birilerini aradı ve eski dostu Ito'nun da ona bakmasını rica etti. Nakoshi'nin düşünceleri sağlıklı değildi. Bencilce bu duruma gelmesinin suçlusu eski dostu Ito olduğunu söylüyordu. Sorumluluk adı altında gözyaşlarına boğulmuş eski dostunun kafatasını delecekti. Ve yeniden ağzından bu sözler çıktı. Bana bak, ben de sana bakacağım. Eski dostu ise gerçekten pişmandı. Fakat Nakoshi sorumluluğu almasına izin vermedi. Eski dostunu bağışlamış mıydı? Neden bencilce davranıp Nanako'ya yaptığı gibi yapmadı? Artık değişmiş olabilir miydi? O sırada arabaya polis memurları yanaştı. Yüzleri ise Nakoshi'ydi. Nakoshi'nin cenneti veya cehennemi devam ediyordu. Hikaye ise sahil kenarında düşünceler gibi bir anda kıyıya vurarak bitiyordu. Hayatta çokça soru sorarız. Ben kimim? İnsan olmanın anlamı nedir gibi. Fakat her sorunun da bir yanıtı yoktur.